Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte son zamanlarda viral olan Gerknoodle tatlısının tarifini paylaşacağım. Gerçekten böyle yumuşacık, pamuk gibi bir doku ve muhteşem bir lezzet. Emin olabilirsiniz diyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için hamur yoğurma kabıma 1 su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı instant mayayı ekledikten sonra bütün malzemeleri karıştırıyorum. Daha sonra 1 adet yumurta ve 1 yemek kaşığı da yumuşak tereyağını ekleyip tekrar karıştırıyorum. Evet, bütün sıvı malzemeleri karıştırdıktan sonra şimdi kuru malzemelere geldi sıra. İlk etapta 2 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Vanilyayı dilerseniz önceden de ekleyebilirsiniz. Ben sonradan hatırladım. Evet arkadaşlar, 2 su bardağı unumu ekledim. 3. su bardağı unumu da kontrollü bir şekilde hamurumun kıvamını kontrol ederek ilerliyorum. Bu aşamada gelecek olan yorumları bildiğim için inanın ben de sonradan fark ettim. O anda asla aklıma gelmedi. Yüzümü çıkarmayı unutmuşum. O yüzden hepinizden çok özür diliyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurumu toparladım. Bu aşamadan sonra kesinlikle un eklemiyoruz ve bu şekilde yoğurmaya devam ediyoruz. Bu hamuru toplamda 3 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un kullandım. Evet, hamurumu güzelce bir toparladıktan sonra üzerini kapatıyorum ve sadece ortalığı toplayana kadar en fazla 3 dakika bu şekilde bekletiyorum. Bu aşamada hamur kendini salıyor ve siz de göreceksiniz. Acayip pürüzsüz bir hamur oluyor. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Bir de çok merak ediyorum, beni nerelerden takip ediyorsunuz ve benden istediğiniz başka tarifler var mı? Açıklama kısmına yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar, hamurumu mayalandırmadan gördüğünüz gibi eşit parçalara böldüm ve şimdi mandalina büyüklüğünde bezeler oluşturuyorum. Aslında burada amacım bir önceki yaptığım tariften daha küçük boyutlar yapmak ama gene de olmadı. Yine beklediğimden çok fazla kabardı. Bir dahaki sefere yaptığımda bu boyutun yarısını tuttuğumda istediğim boyuta ulaşabilirim herhalde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bezelerimi yaptım. Toplamda 7 beze çıktı. Şimdi hiç bekletmeden bezelerimin tersini çeviriyorum ve açıyorum. Özellikle bezelerimizi de unlamadan bu şekilde merdane yardımıyla inceltiyoruz. Un serpmiyoruz ki içini koyduktan sonra rahat yapışabilsin. Burası çok önemli. Hamurumu açtım. Bu aşamada dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. İsterseniz vişne marmelatı, portakal, hangi meyveyi seviyorsanız. Ben bu sefer vişne ve çikolata kullandım. Onun marmelatını dolu şekilde koyuyoruz gördüğünüz gibi. Özellikle tam ortasına koyuyoruz ki kenarlarına iç harcı yayılmasın. O yüzden kapatmamız zor olabilir. Evet, gördüğünüz gibi Gerknoodle'larımı güzelce kapattım. Her tarafının yapıştığına emin olduktan sonra bu şekilde tekrardan yuvarlak bir beze formu veriyoruz. Aynı işlemi bu sefer de sürülebilir çikolata kullanarak göstereceğim. Çikolatanın yayılma durumu olmadığı için biraz daha fazla ekliyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Gerknoodle'larımı yaptım. Toplamda 7 tane beze çıkmıştı ama ben 5 tanesini kullandım. Daha sonra kullanmak için derin dondurucuya atmıştım. Şimdi hepsini tek tek fırın kağıdıma yerleştiriyorum ve mayalanması için 20 dakika bekletiyorum. Evet, hamurlarım mayalandı. Şimdi haşlama aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buharda haşlayacağız. Böyle bir aparatım vardı, onu kullanacağım. Eğer sizde yoksa 2 tabak sayesinde aynı işlemi yapabilirsiniz. İlk etapta tencerenin dibine tabağı ters çevirerek, diğer tabağı da düzünü çevirerek birinci tabağın üstüne koyup haşlayabilirsiniz.
Ama suyun ikinci tabağa kesinlikle değmemesine dikkat edelim lütfen. Evet arkadaşlar, suyum kaynadı. Şimdi hamurumu bir tanesini alıyorum ve üzerini kapatıp yaklaşık bir 5 dakika haşlanmasını sağlıyorum. Bu arada pişirme süresi fırına göre çok değişiyor. Buharda sadece bir 5 dakika bir tane hamuru rahatlıkla haşlayabilirsiniz. Bakın gayet güzel kabardı ve çok da güzel pişti. Şimdi hamurumu kenara alıyorum ve diğerlerini haşlamaya devam ediyorum. Yumuşaklığına bakar mısınız? Gerçekten pamuk pamuk. İnanın çok lezzetli, yemesi bir o kadar da keyifli bir tarif oluyor. Çok fazla bastırmıyorum ki içinin dolgusunu çıkmasın. Evet arkadaşlar, son hamurlarını da haşlarken şimdi üzerine gelecek olan olmazsa olmaz vanilyalı pudingini hazırlıyoruz. Ben bu sefer hazır kullandım arkadaşlar. Daha önceki videomda nasıl yapıldığını da anlatmıştım. Onu da aşağıya linkine ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet, hamurlarımı pişirdim. Şimdi sunuma geçiyorum. Sunum tabağıma hepsi sığmadığı için böyle 3 tanesini göstermek zorundayım. Evet, akışkan kremamı üzerine böyle döküyorum. Sosunu özellikle bolca dökmemiz gerekiyor. Çünkü bana yemek gerekiyor. Evet, tatlımın sunumunu yaptım gördüğünüz gibi. Görüntüye bakın. İnanılmaz lezzetli görünüyor. Çok iştah açıcı görünüyor. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Olay bir tatlı. Gerçekten muhteşem ötesi. Hemen şimdi bir tanesini keserek size dokusunu göstermek istiyorum. Bakın, yumuşacık. İnanın çok güzel bir tarif. İçindeki çikolata kremasının akışkanlığına bakın. Of of of. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gen kremalarımı bu şekilde servis yaptım. Görüntüye bakar mısınız? Gerçekten hem görüntüsü çok güzel hem de içinin lezzeti, dokusu inanılmaz güzel oluyor. Şuraya bakın. Bakın çikolatanın akışkanlığına, inanılmaz güzel. Gerçekten şuraya bakın, yumuşak pamuk gibi ve gördüğünüz gibi asla hamur değil ve çok çok lezzetli. İnanın yemelere doyamıyorsunuz, hem üstünün pudingi hem de içinin dolgusuyla. Gerçekten muhteşem bir lezzet oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka bu şekilde yapın ve sevdiklerinize paylaşın diyorum. Daha önce yaptığımda takipçilerim çikolata içine olur mu dediler. Kesinlikle oluyor ve çok çok lezzetli oluyor. Emin olabilirsiniz. Mutlaka bir şans verin ve bu tarifi deneyin diyorum. Çok lezzetli ve çok hafif. Harika. Muhteşem. Tekrar pudinginden de dökmek istiyorum. Yedikçe yiyeceğiniz bir lezzet. O yüzden şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın ve sevdiklerinize paylaşın diyorum. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.